Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda YouTube videolarımız için thumbnail nasıl yapılır sizlere onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız seviniriz. Şimdi videomuza geçelim. Bu videomuzda Photoshop CS6'yı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi Photoshop CS6'yı çalıştırıyorum ve thumbnail nasıl yapılır sizlere basit bir şekilde anlatımına başlıyorum arkadaşlar. Şimdi programımız çalıştıktan sonra şöyle sol üstten dosya yeni diyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz üzere ad kısmı burası önemli değil. Siz kendiniz thumbnail'inizi YouTube'a yükleyeceğiniz dosyanın adını buraya girmelisiniz. Videonuzun konusuyla alakalı olursa daha iyi olacaktır bu SEO açısından. Buraya fazla değinmeyeceğim. Videomuz uzun olmasın diye. Videomuzun konusu atıyorum YouTube thumbnail nasıl yapılır? Bu şekilde yazdıktan sonra tamam diyoruz ve burada önemli olan bir kısım var, husus var arkadaşlar. Burada genişlik ve yükseklik kısmı YouTube'da 1280'e 720 idealdir arkadaşlar. Siz bunu Full HD yapmak istiyorsanız 1920'ye 1080 yaparsanız daha iyi olacaktır. Bunu yaptıktan sonra tamam diyoruz ve 19'a 6 arkadaşlar. Pardon 16'ya 9 diyorlar. Pardon 16'ya 9 oranında ölçümüz hazır arkadaşlar. Şimdi bu ekran bizim düzlemimiz. Biz burada arkadaşlar thumbnail'imizi yapabiliriz. İsterseniz de şöyle Chrome'dan arka plan indirip onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum buradan hoşunuza giden bir arka plan buldunuz. Şunu resmi farklı kaydet deyip masa üstüne 1920'ye 1080 zaten masa üstüne kaydedip bu şekilde aç derseniz buradan yine aynı şekilde arkadaşlar bunun üzerinde çalışmanızı yapabilirsiniz. Lakin biz atıyorum buraya yerleştirmek istiyorsunuz. Şu şekilde Shift tuşuna basarak kaydırırsanız oran bozulmaz. Ama Shift tuşundan elinizi çekerseniz arkadaşlar bu oran bozulacaktır. O yüzden Shift tuşuna basılı tutarak ben bu şekilde kaydırdım. Evet, resmimiz hazır. Daha sonrasında buraya sağ tık yapıp katmanı rasterleştir dersek şu şekilde ve sağ tık tekrar yaptıktan sonra arkadaşlar görüntüyü düzleştir diyorum ve tek bir parça haline geldi. Şimdi çalışmamızı bunun üzerine yapabiliriz. Hemen metin puntomuza bastık. T harfine basarsanız da gelecektir. Ve buraya atıyorum şu anda E2 yazıyor. Onu düzeltebiliriz. Birazdan göstereceğim onu da. YouTube thumbnail nasıl yapılır? Arka plan şu anda kötü duruyor. Bunu istersek en son olarak düzeltebiliriz. Dediğim gibi. Evet dostlar, arka planı tekrar beyaz yaptım. Sebebini şimdi anlatacağım. Şimdi arka planınız açık bir renkse yazınız siyah olsun veya koyu bir renk olsun arkadaşlar. Yani zıt renkler kullanmanız lazım. Sıcak soğuk tarzı da kullanabilirsiniz. Mavinin üzerine daha çok sarı veya kırmızı tonları, turuncu tonlar arkadaşlar sıcak renkler kullanabilirsiniz. Bu şekilde zıt renkler kullanırsanız küçük resminizdeki yazılar daha dikkat çekici olacağı için tıklanma oranı da o kadar artacaktır arkadaşlar. Şimdi biz buraya YouTube thumbnail nasıl yapılır şeklinde yazımızı ekledik. Daha sonrasında üstten metin bölümüne gelip panellere geliyoruz sonra arkadaşlar. Sonra buradan karakter bölümü var. Gördüğünüz üzere şu anda E2'de arkadaşlar. Bunun üzerine kapattığımda düz oldu. Ve buna basıyorum. Kalın haline büründü arkadaşlar. Biraz daha kalın oldu yazı fontumuz. Bunun üzerine çift tıkladıktan sonra buradan yazı fontunuzu mutlaka impact olarak seçin. Ben her zaman bunu seçerim çünkü daha sık olduğu için arkadaşlar yazılar daha belirgin oluyor. Şimdi ben şu şekilde ayarlayacağım. CTRL tuşuna basıp şuradan tutuyoruz. Daha sonrasında Shift tuşuna basıyoruz ki oran bozulmasın arkadaşlar. Bu şekilde büyütüyorum. Nasıl yapılır yerine daha dikkat çekici olan şu şekilde thumbnail yapma yazacağım ve ünlem katabiliriz arkadaşlar 3 tane şu şekilde. Bunu biraz daha büyütüyorum. Şimdi uzaktan yazımıza bir bakalım. Gördüğünüz üzere küçük resmimizde yazımız bir hayli net gözüküyor. Daha sonrasında arkadaşlar buraya geldim. YouTube PNG yazdım. Siz küçük resminizle kullanacağınız dosyanın PNG formatındaki halini indirebilirsiniz bu şekilde. Resmi farklı kaydet deyip masa üstüne geldim. Sonra Photoshop CS6'ya gelip yerleştir diyorum. Ve YouTube logomuzu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Resmimizi yaklaştırdık. Şu şekilde hafiften de YouTube logomuzu kaydırdık arkadaşlar. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Arka plan beyaz. YouTube logosu fazla belli değil arkadaşlar. Şöyle küçük olunca güzel durmuyor. Şuralara gölge eklersek güzel durur.
YouTube logomuza çift tıkladık. Gölge bölümüne geldim. Burayı en sağa çektim arkadaşlar. Daha sonrasında yayılma bölümü var. Görüyorsunuz. Yayılmayı biraz hafiften arttırdım. Boyutu düşürüyorum arkadaşlar. Uzaklığı da düşürdüm. Şimdi bir bakalım. Görüyor musunuz? YouTube logomuzu çok daha güzel hale geldi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde uzaklaştırıp yaklaştırırsanız küçük resminizin telefonlarda vesaire diğer cihazlarda da görünüşünü görmüş olursunuz arkadaşlar. Anlamış olursunuz. Şimdi dostlar burada YouTube logosunu gördünüz. Ve thumbnail yapma olduğu için konumuz. Buraya da bir tane fırça PNG olarak katmak istiyorum. Ve daha güzel bir şekilde bürünecek arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Buradan hoş duran bir tanesini bulup indirelim. Şimdi hangisi olsun? Şu şekilde bir palet de olabilir. Evet dostlar, PNG formatında şöyle paleti buldum. Şimdi bunu yerleştirelim hemen buradan. Dosyaya yerleştir diyorum. Ve şunu bu şekilde kaydırıyorum. Ve biraz yaklaştıralım. Şimdi şu şekilde dursa daha hoş olur gibi. Zaten PNG'nin kendisinde de gölgesi de hazırmış. Biraz kendimiz de gölge eklersek etrafına şu şekilde gölgeye bastık. Ve bunu en sağa çekiyorum. Yayılmayı biraz şu şekilde acaba dursa daha mı hoş? Aslında böyle daha güzel durdu. Boyutu biraz azaltabiliriz. Aynen. Arkadaşlar çok sade, hoş bir thumbnail oldu. Bu şekilde thumbnail'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Hazırladıktan sonra eğer ki bir efekt vesaire vermek istiyorsanız buralardan parlaklığını kontrast evet konuşamadım. Onları da düzenleyebilirsiniz. Sizlere en basit şekilde nasıl yapılır onu anlattım. Şimdi farklı kaydet diyoruz dosyamızı. Masa üstünü seçip buradan dosya formatını JPEG olarak seçip kaydet diyorum ve kaliteyi maksimum düzeyde alıp tamam diyoruz. Ve buradan çıkabiliriz arkadaşlar artık. Hayır dedim. Şimdi burayı da kapattım. Ve videomuzun olduğu yere geldik arkadaşlar. Daha sonrasında buradan herhangi bir artık hangi videoda küçük resmi değiştireceksek ona tıklayıp buradan değiştir bölümüne basıyoruz. Sonra masaüstümüze az evvel kaydettiğimiz YouTube thumbnail nasıl yapılır adlı küçük resmimizi ekledik. Tabii ki siz çok daha güzel küçük resimler yapacağınıza inanıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kaydete basmayacağım çünkü bu farklı bir video. Umarım yararlı bir video bulmuşsunuzdur. Bu tarz eğitimleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.